Herkese merhaba, ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eminim ki birçoğunuzun sosyal medya üzerinden gördüğü, biraz abartılı, çok da günlük hayatta kullanmadığımız abartılı bir Instagram makyajı yapacağım. Günlük hayatımızda kullanmıyoruz ama şahsen ben izlemekten çok keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alırsınız. Makyajıma cildimi nemlendirerek başlıyorum. Gönül isterdi ki tabii ki yabancı YouTuber'ların kullandığı o meşhur damlalıklı serumlardan olsun. Ondan yok tabii ki elimde. Ben de elimdeki serumu kullanacağım. Cildim benim hafif karma olduğu için yağ kullanmak istemedim. O yüzden aksine birazcık daha cildimi nemli ama aynı zamanda mat gösteren bir serum bu. Bunu kullanacağım. Şöyle dökeyim. Clarins'in Everlasting fondöteni ile devam ediyorum. Gözaltı kapatıcısıyla devam ediyorum. Urban Decay Naked Skin'in kapatıcısını oldukça yoğun şekilde süreceğim. Biliyorsunuz Instagram makyajlarına şöyle bir V çiziyorlar ve oldukça yoğun uyguluyorlar. Şimdi kontür yapmaya başlayalım. Biliyorsunuz bu tarz makyajlarda öncelikle krem formunda bir ürünle başlıyorlar. Daha sonra da toz formundaki bronzerlarla da o kontürü sabitliyorlar. Ben de öyle yapacağım. Şimdi yoğun bir highlight yapacağız yüze ama aydınlatıcı highlight değil. En açık gözaltı kapatıcım NARS'ın Radiant Creamy Concealer ile şu klasik şöyle alın, burun ortası, tekrar göz altlarımdan geçeceğim. Birazcık da şöyle şuralara. Oldukça yoğun bir ürün bu. O yüzden minicik minicik kullanmam lazım. Bir de biraz pudra bitişi de olduğu için dağıtması da zor olacaktır. O nedenle küçük küçük yapacağım. Şimdi gözaltımı toz bir transparana yakın pudrayla sabitleyeceğim. Yine şu açılı olan süngeri kullanıyorum. Şimdi o meşhur baking dedikleri makyajı pişirme aslında işlemini yapıyorum bir anda sabitlemeden ziyade. Biraz bekleyeceğim. Ondan sonra da bu gördüğünüz pudraları dağıtacağım, süpüreceğim aslında. Şöyle büyük bir fan fırçayla bu yaptığım artık pudraları temizleyeceğim. Zamanı geldi. Gördüğünüz gibi bayağı keskin bir kontür var. Şimdi şu yaptığım kontür ve bu göz altına yaptığım aydınlatma işlemini birazcık daha birbirine kaynaştırmak, hafif bu yüzü ısıtmak dedikleri uygulamayı yapmak için de Benefit'in Hoola Bronzer'ını alıyorum büyük bir fırçayla. Çok fazla uygulamayacağım, hafifçe uygulayacağım. İkisini birbirine karıştırmak için aslında. Artık göz makyajına geçelim çünkü bütün yüz böyle sadece soğuk ve çok sert kontürlerden oluştuğu için biraz artık yüzü renklendirmek istiyorum. Tüm göz kapağıma neredeyse kaş altına kadar Painter ile uygulayacağım. Makyajıma tabii ki en klasik bu katlanma bölgesini boyutlandırarak başlıyorum. MAC'in Soft Brown rengiyle oraya hafif bir boyut katacağım. Bu noktada isterseniz bronz pudranızı da kullanabilirsiniz. Daha minik bir fırçayla şu katlanma bölgesini birazcık daha belirginleştirdim. Önce sürüp dağıtmıştım daha homojen gözüksün diye. Texture diye bir farla bu iki soft brown'u karıştırdım. Daha küçük bir fırçayla da daha belirgin bir hale getirdim. Çünkü koyu bir far süreceğim. O yüzden son dokunuşları yapayım artık en azından orayla işim bitsin. Şimdi mürdüm tonlarda ışıltılı bir farı göz kapağıma uygulayacağım.
Şimdi bu sürdüğüm iki farı birazcık daha birbirine kaynaştırmak için birazcık daha tarçın rengi bir far alıp daha büyük bir karıştırma fırçasıyla ikisini birbirine karıştıracağım. Şimdi gözümün katlanma bölgesini yetmedi. Birazcık daha koyu bir tonla, çikolata kahvesi gibi bir tonla birazcık daha belirginleştireceğim. Böyle sanki kat kriz gibi ama değil. Orayı birazcık daha böyle ön plana çıkartacağım. Gözlerimin içine kahverengi göz kalemi sürüyorum. Şimdi eyeliner sürmeye geldi sıra. MAC'in jel eyeliner'ını kullanacağım ve yine MAC'in 210 fırçasını kullanıyorum bunun için. Takma kirpik öncesinde bir kat maskara geçeceğim kirpiklerimden. Maskaramı uyguladım. Şimdi elimde 2 tane kirpik var. İkisi de son derece abartılı. Benim asla günlük hayatta takacağım kirpikler değil ama çok güzeller. Şimdi bakacağım bir bunu mu takayım, bunu mu takayım diye. Galiba bunu takacağım. Bunu çok beğendim. Böyle çapraz çapraz geçiyor. Bu kadar abartılı makyaj yaptık bence. Kirpik de abartılı olsun değil mi? Bunu takalım. Şimdi şu kaş altımı biraz temizleyeceğim. O hattı belirginleştireceğim. Hem de temizlemiş oluyorum burayı. Artı yaptığım göz makyajı daha da çok ortaya çıkıyor burası temizlendiği için. Alt kirpiklerime de maskarayı süreyim. Daha sonra ten makyajına ve dudak makyajına devam edelim. Şurada görmüş olduğunuz kontür hattını daha da keskinleştirmek için tekrar buraya makyaj pişirme, baking yapacağım. Şöyle klasik üçgen süngerlerden alıyorum. Bu beklerken de ben de rujumu süreceğim. MAC'in likit mat rujlarından Lady Be Good rengini uygulayacağım. Dudak kalemi sürüp sürmeme arasında çok kaldım. Yani buna uygun çok bir dudak kalemim yok. Bir tane Boldly Bear var. Emin olamadım. Ama istiyorsanız siz bu noktada dudak kalemi de sürebilirsiniz. Ben şimdi dudak kalemsiz bir süreyim. Eğer beğenmezsem sonradan belki dışına uygularım. Renge bak çok güzel. Şimdi Instagram makyajlarında biraz bu ruju taşırarak uyguluyorlar biliyorsunuz. Dudağı büyük göstermek için. Ben ne kadar uygulamayı normal hayatımda sevmesem de bu makyaj için yapacağım. O yüzden biraz taşırarak uygulayacağım. Evet, şimdi Allah'a geçiyoruz. Yavaş yavaş bitiyor artık makyaj. Nars'ın klasik orgazm allığını alıyorum. En can alıcı noktaya geldik. Highlighter. Onda da Anastasia Beverly Hills'ın Glow Kit'indeki Sunburst rengini kullanacağım. En açık. Acaba hani yurt dışındakiler gibi böyle abartı mı sürsem, birazcık daha az mı sürsem bilemedim. Birazcık daha azar azar gideyim. Az gelirse arttırırım diye düşünüyorum. Real Techniques'in fırçasıyla süreceğim. Aslında bu Anastasia Beverly Hills'ın bu paleti çok beğeniliyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Güzel bir palet fakat biraz dokulu bir aydınlatıcı bence. Ya da benim cildim biraz gözenekli diye de olabilir. Uzaktan baktığınızda güzel gözüküyor ama biraz yakından bakınca o dokuları görüyorsunuz. Ben pek öyle dokulu aydınlatıcıları sevmiyorum ama şimdi elimdeki en aydınlatıcı bu olduğu için parlaması bence çok güzel.
Urban Decay'in All Nighter Makeup Setting Spray'ini kullanıyorum. Şöyle uzaktan. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.